Herkese merhaba. Bugün elimde Apple'ın son çıkardığı ürün AirTag var. Bunun kutusunu beraber açacağız ve özelliklerine birlikte bakacağız. AirTag bir Bluetooth takip cihazı. Bluetooth takip cihazı ne demek? Bunu basitçe aslında kaybetmekten korktuğunuz bir şeye takıyorsunuz. Bu anahtar olabilir, çanta olabilir, cüzdan olabilir falan. Sonra bunu kaybettiğinizde bu sizin telefonunuzla iletişime geçiyor ve Find My uygulamasından yerini size söylüyor. Böylece kaybettikten sonra bunu bulabiliyorsunuz. Bluetooth takip cihazı teknolojisi Apple'ın sıfırdan ürettiği ya da icat ettiği bir teknoloji değil. AirTag'den önce de piyasada Bluetooth takip cihazları vardı. Bunlardan en yaygın olanları, en meşhur olanı Tile. Ben de çok uzun süredir kendi anahtarımda Tile kullanıyorum. AirTag'i anlatırken aslında biraz Tile'la da karşılaştırmalı gideceğim. Böylece avantajlarını, dezavantajlarını daha net anlayabilelim diye. Kutusunu açmaya başlayalım. Bunda ne kutu açılışını yapacaksak kutusunu açıyorsunuz. Böyle 4 tane içinden AirTag çıkıyor. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bu dörtlü paketleri 999 TL. Tekli paketi de var. O da 299 TL. Şimdi bir tanesini çıkarayım. Bu nasıl beyaz, üstü beyaz artı alüminyum bombeli dümdüz bir zımbırtı. Bunun üstüne Amerika'da ya da Avrupa'da sipariş verdiğinizde emoji falan yaptırabiliyorsunuz ama Türkiye'de böyle bir şey yok maalesef. O yüzden benimkiler dümdüz böyle beyaz. Şimdi şekli şöyle biraz kalın ve oval geliyor. Şeklini çok sevdim mi? Hayır. Şimdi birincisi üstünde hiçbir şey yok. Bir delik, herhangi bir şey yok. Anahtara ya da herhangi bir yere takabilmemizi sağlayacak. Mesela Tile'da şöyle bir delik var. Bunu ben kolayca anahtarlığıma dolayısıyla takabilmiştim. Ama bunda öyle bir şey yok. İllaki ya kendi anahtarlığını almanız gerekiyor ya da böyle ekstradan bir aparat almanız gerekiyor falan. Bunun dışında şimdi bu kalın. Mesela cüzdan gibi ince bir şeye girmek için çok kalın bence. Yine Tile'ın Slim dediği bir ürünü vardı böyle. Kredi kartı büyüklüğünde ve gerçekten çok ince. Bunu çok kolay cüzdanıma koyabiliyorum ama bunu o kadar kolay koyabilir miyim? Emin değilim. Diğer taraftan şimdi bu Apple'ın cihazlarında aynı problem AirPods'lar ve Apple Pencil'larda da var. Kaygan olduğu için bir çantaya attığınızda, bir yere attığınızda çok kolaylıkla düşebiliyor ve kaybolabiliyor. Ama diğer taraftan bu zaten takip cihazı olduğu için kaybettiğinizde hemen bulabilirsiniz. O yüzden çok sorun olur mu? Bilmiyorum. Bunun üstündeki kağıdı çıkardığım zaman hemen açılmış olacak ve açıldığı anda yakınlarda bir iPhone varsa buna hemen eşleşme isteği gönderecek. O yüzden telefonumu alayım. Bakalım. Şimdi bunu söktüğümde böyle pıt diye söktüğümde açılmış olacak. Sesi duydunuz değil mi? Şimdi telefonu açalım. Hemen eşleşme isteği geldi. Neyde kullanacaksın diyor. Ben bunu sırt çantası var. İşte diyor ki bisiklet, kamera falan filan. Ben bunu el çantamda kullanacağım için el çantasını seçiyorum. Hemen Apple ID'mle eşleşiyor. Devam edelim. Şimdi kurulumunu yapıyor. Evet, tamamdır. Böylece eşleşmiş oldu. Bundan sonra bu AirTag'imi her zaman Find My uygulamasını kullanarak nerede olduğunu bulabilirim. Her zaman bunu takip edebilirim. Şimdi bunu dediğim gibi böyle herhangi bir yere iliştiremiyorsunuz. Çünkü ne bir takılabilir bir şey var, hiçbir şey yok. O yüzden çantama iliştirebilmek için böyle bir aparatını aldım. Bunu da açayım. Nasıl koyacağız içine? Şöyle, böyle oluyormuş. Evet. Bunu böyle çantaya ya da valize bir yere böyle takabiliyoruz. Güzel, fena değil, beğendim. Bu AirTag'lerin piyasadaki rakiplerinden en büyük avantajı aslında Apple'ın Find My teknolojisini kullanıyor olması. Find My uygulaması nedir? Aslında telefonlarımızı ya da Apple cihazlarımızı Apple Watch'ı, iPad'i falan filan bunları kaybettiğimizde bulmak için kullandığımız teknoloji. Mesela telefonunuzu kaybettiğinizde internetten Find My'e girip nerede olduğunu görüyorsunuz ya. Bu AirTag'ler de aslında aynı teknolojiyi kullanıyor. Şimdi bu AirTag benim Apple ID'imle eşleşmiş oldu ve benim telefonumla aslında Bluetooth üzerinden iletişime geçiyor. Şimdi Bluetooth'ta tabii iki cihazın birbiriyle konuşabilmesi için yakın mesafede olmaları gerekiyor. Bunların arasında mesela 300 metre olursa Bluetooth bağlantısı kesilir. Bu durumda bu AirTag nasıl söyleyecek kendi konumunu benim telefonuma? Bluetooth bağlantısı kesildi. Ne yapıyor? O zaman çevredeki iPhone'ları kullanarak onlarla iletişime geçiyor ve onlar üzerinden aslında Find My teknolojisine kendi konum bilgisini gönderiyor.
Ben de bu şekilde onun nerede olduğunu görüyorum. Tabii hemen her yerde artık iPhone'lar, tabletler, Apple bilgisayarlar, Apple tabletler olduğu için nerede kaybederseniz kaybedin, çevrede bir Apple cihaz olacağı için çok kolay bir şekilde bunu bulabiliyoruz. Şimdi Tile'ın bu anlamda çok büyük bir dezavantajı var. Çünkü Tile'ı ben kaybettiğimde, telefonumdan uzaklaştığında, yani Bluetooth bağlantısı kesildiğinde bunu bir daha kolay kolay bulamıyorum. Neden? Çünkü bunun bana hani kendi konumunu gönderebilmesi için çevrede Tile kullanan bir cihaz bulması gerekiyor. Şimdi Amerika'da falan biraz daha yaygın kullanım ama Türkiye'de çok yaygın değil. O yüzden genellikle hani uzaklaştığında ya da telefonla bağlantısı kesildiğinde hep en son nerede bağlantıya geçtiyse orayı söylüyor. Canlı şekilde konum bilgisi çok fazla alamıyorum. O da çok büyük bir dezavantaj. AirTag'i kullanması kolay yapan özelliklerden bir tanesi de konum hassasiyeti. Şimdi burada şöyle bir problem var. Şimdi diyelim ben anahtarı kaybettim. Genellikle nerede kaybediyorum? Mesela evde kaybetmiş oluyorum. Evin neresinde? Yani bir kanepenin arasına mı girdi, dolabın arkasına mı gitti? Ne bileyim en son giydiğim ceketin cebinde mi? Nerede olduğunu bulana kadar canım çıkıyor. Evet ses çıkarıyor ama işte sesten takip edeceğim, bilmem ne yapacağım falan filan. Apple bunu düşünmüş ve burada konum hassasiyeti çok iyi. Hani evde sizi tam olarak odaya götürüyor. Eğer kanepenin oradaysa tam olarak kanepeye götürüyor. Oradan da ses çıkararak ya da hani yine konum bilgisi sayesinde çok kolay bulabiliyorsunuz. Gelelim bunların pil ömrüne. Şimdi bunda değiştirilebilir pil var. Bu da beni şaşırttı. Yani Apple genellikle böyle değiştirilebilir pil falan koymaz. Şimdi bunu böyle bastırıp şöyle çevirdiğimiz zaman arkası açılıyor. Ve böyle hani Panasonic'in hepimizin aşina olduğu kumandalarda falan kullandığımız bir pili var içinde. Bu pil bittiği zaman değiştiriyorsunuz. Zaten pil bitmek üzereyken hep AirTag size haber veriyor hani pilin bitmek üzere diye. O zaman geri nasıl takacağım ya? Takamıyorum. Bastırıp takacağım herhalde. İşte hiç çentik falan olmamasının dezavantajını yaşıyoruz şu anda. Bayağı takamadım ben bunu. Taktım. Açması kolaymış, takması çok zormuş. Neyse pili işte bitmek üzereyken AirTag size haber veriyor pilin bitmek üzere diye. Siz de pilini değiştiriyorsunuz, dümdüz kullanmaya devam ediyorsunuz. Şimdi AirTag'lerinizden bir tanesini kaybettiğinizde mesela diyelim bunu çantanızda taşıyorsunuz. Çantayı takip etmek için kullanıyorsunuz. Çantayı da metroda bir yerde kaybettin ya da diyelim havaalanında bir yerde kaybettin. Bu durumda Find My uygulamasından AirTag'ini kayıp olarak işaretleyebiliyorsun ve bulan kişiye göstermesi için bir mesaj ekleyebiliyorsun. Yani mesela işte merhaba ben şuyum, telefon numaram budur, bu AirTag'im kayıptır, lütfen bana ulaşın. Bu durumda bunu bulan kişi, şimdi ben bunu bir yerde bulduğumda üstünde herhangi bir isim yok, hiçbir şey yok. Bunun kime ait olduğunu nereden bulacağım? Bunu telefona okuttuğumuz zaman bu bulan kişi bizim mesajımızı görüyor ve dolayısıyla bizimle hemen iletişime geçebiliyor. Her AirTag'in kendine özgü bir ID'si var. Bu ID, mesela ben bunu telefonumla eşleştirdiğimde bu ID benim Apple ID'imle eşleşmiş oluyor. Ve artık bu saatten sonra ben bunu kaybetsem de bunu bulan kişi bunu resetleyip bir şekilde kendi ID'siyle falan kendi cihazıyla bir daha kullanamıyor. Yani bu AirTag artık bana ait oldu ve ben bunu listemden çıkarmadığım sürece artık bana ait. Apple bu AirTag'ler için diyor ki AirTag'ler eşyaları takip etmek içindir, insanları takip etmek için değil. Mesela diyelim dediniz ki ben bunu işte arkadaşımın ya da kız arkadaşımın, erkek arkadaşımın çantasına atarım, onu öyle takip ederim. Böyle düşünüyorsanız kötü bir haberim var. Apple bunun önlemini çünkü almış. Şöyle ki, şimdi diyelim bu AirTag sürekli olarak bir telefonla yan yana olduğunu fark ederse uzun süre, o zaman o telefona bir mesaj gönderiyor. Yani yakınlarında bir AirTag var diye. Şöyle ki, şimdi bu AirTag benim Apple ID'imle eşleştiğine göre artık bana ait olduğunu biliyor. Ben bunu birisinin çantasına attım. Onun çantasıyla beraber dolaşıyor. Benim telefonumdan ya da benim Apple ID'imden çok uzakta ama her zaman işte X bir kişinin Apple'ıyla beraber, telefonuyla beraber. O zaman anlıyor onu takip ettiğini ve ona bir mesaj gönderiyor telefonuna. Yakınlarında bir AirTag var diye. Evet, AirTag'ler için aslında özetle söyleyeceklerim bunlar. Kaybolduğunda bulunma gücü ve konum hassasiyeti gerçekten çok iyi. Ona tam puan verdim. Pil ömrüne tam puan veriyorum. Değiştirilebilir pil olması çok iyi. Ama şeklinden puan kırıyorum. 299 TL'ye değer mi bir tanesi? Yani bunu tabii ki çok değerli eşyaları takip etmek için kullanmamız gerekiyor. Yani işte çanta gibi, cüzdan gibi ya da anahtar gibi. Şimdi cüzdanınızı kaybettiğinizde kaybınız 299 TL'den fazla olacaksa o zaman değer. Eğer az olacaksa değmez. Ona göre değerlendirmek gerekir. Evet, AirTag ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar.
Bu türde videoların devamını isterseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.